Aslında Niels penguen yalnız değildi. Geçtiğimiz günlerde internetin derinliklerinden gelip viral olan Niels penguen, Werner Herzog'un 19 yıl önce çektiği belgeselde sürüsünü, yemeği ve hayatta kalma içgüdüsünü geride bırakıp mutlak ölüme yani dağlara doğru yürüdü. Peki bu olay yıllar sonra neden milyonlarca insan ilgisini bir anda çekti? Çünkü bu penguen modern dünyanın kaosundan, rutininden ve beklentilerinden yorulmuş insanlara hayatta kalma içgüdüsünün dışına çıkıp özgürce hareket etme fikrini hatırlattı. Bunu yaparken aslında Niels penguen yalnız değildi. Doğa tarihinde tıpkı Niels penguen gibi kendi içgüdüsünü reddeden ve sanki bir insan gibi varoluşsal sancılar çekiyor olarak görünen başka canlılar da belgesellere konu olmuştu. Bu videomuzda aralarından seçtiklerimi derlemeye çalıştım. Tüm bahsedilen belgeselleri açıklamadan bulabilirsiniz. Niels penguen nasıl sessizce yokluğa doğru yürümüşse, yokluğa doğru durmadan duyulmayan şarkılar söyleyerek okyanusta tek başına yüzen bir balina daha vardı. 52 Hz balinası. 2021 yılında çekilen The Loneliest Whale, The Search for 52 belgeselinde dünyanın en yalnız balinasıyla karşılaşıyor. Okyanusun derinliklerinde 52 Hz frekansında şarkı söyleyen tek bir balina dolaşıyor. Diğer tüm balinalar 15 ila 25 Hz arasında iletişim kurarken o tamamen farklı bir dilde konuşuyor. 10 yıllardır okyanusu tek başına geziyor, cevap alamayacağı bir boşluğa şarkılar söylüyor. Eğer nihilizm bir ses olsaydı muhtemelen bu duyulmayan bir şarkı olurdu. Namib çölü aslanları. Aslında tek bir aslandan bahsetmeyeceğiz. Ancak bu aslanlar belli bir süre sonra sürüsünden kovularak ya da kendi isteğiyle ayrılarak genelde yeni bir bölge arar. Ancak bazıları Namibya'nın iskelet kıyısında hiçbir yaşam belirtisi olmayan kum dağlarına doğru yürümeyi seçer. Dönüşü olmayan, suyun ve avın bittiği o sarı boşluğa yapılan bu yürüyüş, penguenin dağlara olan tutkusuyla aynı trajik tınıyı taşıyor. 2018 yılında BBC Earth ve National Geographic haberlerinde gördüğümüz Tahlekua isimli bir katil balina, ölü doğan yavrusunu bırakmayı reddetti. Tam 17 gün boyunca 1000 kilometreden fazla yol kat ederek yavrusunun cansız bedenini suyun yüzeyinde taşıdı. Bilim buna içgüdüsel bir yas dedi. Ama o anlarda Tahlekua sürüsünün tüm kurallarını ve hayatta kalma içgüdüsünü reddetmişti ve doğanın verimlilik kurallarına karşı çıkmıştı. Bu yas kaydedilen en uzun yas olarak bilinmekte. Bu insan gibi düşünmek ve içgüdülerin dışına çıkma refleksi sadece davranışlarla değil bazen konuşmayla ve işaret diliyle de karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan biri papağan Alex, diğeri ise goril Coco. Gri papağan Alex çok iyi eğitilmiş ve sorulara tamamen mantıklı cevaplar veren bir papağandı. Ancak mantıklı cevaplar vermesi dışında söylediği bazı sözler gerçekten de düşündürücü. Papağan Alex ölmeden önce bakıcısına "İyi ol, seni seviyorum" demiş ve daha çarpıcı olan ise aynaya kendine bakarak ne renk demesi bizler dışındaki canlılarda "ben kimim" sorusuna en yakın davranıştı. Bir diğeri ise goril Coco. Coco da çok iyi eğitilmiş bir canlıydı. İşaret diliyle anlamlı bir şekilde iletişim kurabiliyordu. Ancak en tuhaf iletişimi kedisinin ölmesiyle derin üzüntüsünü işaret diliyle anlatmasıydı. İşaret diliyle kötü, üzgün, ağlamak gibi kelimelerle kaybetmekten gelen hüznünü anlatabilmişti. Bu örnek ise diğer canlılar tarafından kaybetmek nedir gibi insani soruların sorulması gibi bir pencereyi aralamıştı. Bu bahsettiğimiz hikayeler gibi bir canlının sanki insan gibi varoluşsal sancılar çekiyor olması her zaman belgesellerde ilgi odağı olmuştur. Ve bazı belgesellerde sadece ilgi çeksin diye bu olay kurgulanmıştır. Bu durumun en büyük örneği ise Disney'in Lemnik kurgusu. 1958'de bir Disney belgeselinde bir tür fare olan Lemniklerin toplu halde intihar ettiği gösterilmişti. Dünya yıllarca bu nihilis farelere inandı. Ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Belgesel ekibi daha etkileyici bir sahne için hayvanları uçurumdan kendileri itmişti. Bu olay aslında bizim doğaya ne kadar çok anlam yüklemek istediğimizin bir kanıtıdır. Evet, Niels penguen yalnız değildi.
Belki o bilime göre yön duygusunu kaybetmişti. Bazılarına göre hayatın anlamsızlığını sorgulayıp dağlara yürümüştü ve belki de açıklanabilecek hiçbir nedeni yoktu. Ancak yıllar sonra milyonlarca insana içinde oldukları kaosu hatırlatmıştı. Bu viral akım daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Ama belki de o küçük penguen modern nihilizm felsefesinin bir simgesi olmaya şu an çok yakın. Siz nihilist penguen hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden yıllar sonra karşımıza çıktı? Sadece yönünü mü kaybetmişti? Sonu muhtemelen ölüme çıkan bir yoldan müdahalelere rağmen neden geri dönmemişti? Acaba aklı olmadığını düşündüğümüz bu canlı gerçekten delirmiş olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like butonuna da tıklayabilirsiniz. But why? How many kids? You're right. What's different? Color. That's right. And what color bigger? What color bigger? Good birdie. Unexpected predator survives. These are no ordinary lions.